hayal gücüyle tarihi gerçekler mitlerle birleşerek inançları oluşturuyor. Kitlesel bir inanca dönüşen pek çok hikaye günümüz insanının farklı bir şeylere inanmaya veya inançta heyecanı olan ihtiyacına cevap verecek yeni bir mitolojiye dönüşüyor. İnancın evrimiyle ilgili yapacağımız video serisi, günümüzde yanlış yorumlanarak yeni bir biçime sokulmaya başlanmış tarihi gerçekleri yeniden doğru bir şekilde ele almayı amaçlıyor. Sadece bilimsel verilerin bize sunduğu akla uygun çıkarımlarla doğrusu bu demek için başlıyoruz. 19. yüzyılda ortaya atılan Mu kıtası, M.Ö. 4. yüzyılda Platon'un ortaya attığı Atlantis ve konumuz olan son 50 yıldır gündemde yer alan Anunnakiler, hikayeden mite dönüşümün çağdaş örnekleridir. Şimdi gelin kimdir bu Anunnakiler bir bakalım. Adını yalnızca Sümerologların, teologların ve arkeologların bildiği Anunnakiler, 1976 yılında Zekeriya Sitchin'in yazdığı kurmaca kitap ile çok fazla insanın günlük yaşamına girmiştir. Konu hakkında pek çok araştırma yapmış olan yazarın çıkarımları, bilimsel çevre tarafından yoğun eleştirilere uğrasa da, popüler kültür içerisinde kendisine kolaylıkla yer bulmuştur. Bu da bize gösteriyor ki mitsel inancın heyecanı bilimsel bilginin gerçekliğinden daha çok talep görür. Sümer tanrılarının araştırılması hakkında en büyük problem tabletlerin tarihlendirilmesiyle ilgilidir. Sümer tarihi sanılanın aksine bir barış ortamı değil tam bir savaş tarihidir. Tabletlerdeki kronoloji adlandırmaları bir yıl veya tarih yerine falanca kentin 10. yıkılışıydı, bir kralın diğer bir krallığı yıktığı yıldı, bir kentin surlarının yerle bir olduğu yıldı gibi tarihlendirdiklerini görürüz. Birbirlerine yakın kent krallıkları sürekli savaş halindeydi. Her bir kentin kendi tanrı panteonu, yani tanrılar grubu vardı. Dolayısıyla her bir kentin yazıcıları başka tanrıları yüceltiyordu. Bir kent devleti diğerini ele geçirdiğinde kendi tanrılarını da o kente sokuyordu. Bir yerde pasif olarak tanrılar da savaşıyordu. Bu hangi kentin tabletini okuyorsanız o tanrı grubunun mitlerine sahipsiniz demekti. Diğer yandan Akkad veya Babil dönemi tabletlerini okuyarak Sümer mitolojisi hakkında bir çerçeve çizmek tamamen hata olacaktır. Geç dönem kayıtlarında bazen Anunnakiler yeraltı dünyasının hakimleri olarak karşımıza çıkar. Bazen de Sümerlerle hiç ilişkisi olmayan ve onlardan çok sonra ortaya çıkan Marduk'un 600 Anunnaki atadığı gibi metinler karşımıza çıkar. Dolayısıyla bir parça oradan, bir satır buradan, arada yüzyıllarca zaman bulunan metinlerden bir kolay yapmak üstelik aradaki boşlukları da hayal gücüyle tamamlamak sahtekarlıktan başka bir şey olmayacaktır. Gelelim yalın bir şekilde Anunnakileri nasıl tanımlayabileceğimize. Bunun için günümüzden 6000 yıl geriye, Sümer medeniyetine gidelim. Kendilerini kara kafalı insanlar olarak tanımlayan bu halkın kökenlerini, dillerini ve isimlerini başka bir araştırmanın konusu olarak burada bırakıyor ve genel kabul ile Sümerler olarak kullanmaya devam ediyoruz. Gelelim konumuz olan Anunnakilerin adının kökenine. Kimdi bu Anunnakiler ve adları ne anlama geliyordu? Etimolojik olarak pek çok yazım biçimi olan bu terimiz Sümerce kökenlidir. Kelime, Sümer mitolojisindeki An veya Anu olarak adlandırılan gök tanrısından türetilmiştir. Anunnaki kelimesi, genellikle Anu'nun çocukları veya soylu çocuklar olarak çevrilir. Bazı araştırmalarda ise gök tanrı Anu ile yer tanrıçası ki, Nin adlarını barındırır ki bu da yer ve gök arasındakilerin tanrıları veya yer ile gök arasındaki tanrılar olarak çevrilebilir. Tanrı Anu Sümer mitolojisinde gökyüzünün ve tanrıların kralının adıdır. Evrenin yaratıcısı ve tüm tanrıların atası olarak kabul edilir. Bu nedenle Anunnaki terimi, gökyüzünden gelen ve An'ın soyundan gelen ilahi varlıkları ifade eder demek yanlış olmayacaktır. Peki neden Anu'nun çocukları? Anunnakiler adlandırmasının Anu'nun çocukları olarak çevrilmesinin birkaç nedeni vardır. İlk sebep hiyerarşidir. Sümer panteonunda An, en üstün tanrıdır. Anunnaki olarak adlandırılan diğer tanrılar, Anu'nun soyundan geldikleri için onun otoritesine sahiptirler. Anu, gökyüzü tanrısı olduğundan, Anunnakiler de gökyüzü ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, genellikle gökyüzünden gelen veya gökyüzüyle bağlantılı varlıklar olarak tasvir edilirler. Göğün tanrısal bir kat olarak kabul edilmesi, hala göğe ellerimizi kaldırıp,
dua etmemiz de aynı bilişsel sebeplerledir. Bunun uzaylı astronot teorileriyle değil, doğaya bağımlı insanın güneşe, yağmura, yani göksel olaylara olan bağımlılığıyla açıklamak daha akılcı olacaktır. Anu'nun çocukları ifadesi, Anunnakilerin yüksek bir statüye sahip olduğunu ve diğer tanrılara göre daha soylu olduklarını vurgular. Tanrı Anu ve çocukları ile diğer tanrılar arasında bu soyluluk farkının neden oluşturulduğunu da ele alalım. Sümerler yüksek olasılıkla başka bir coğrafyadan göç ederek Mezopotamya'ya ulaşmış Sami olmayan bir topluluktu. Kendilerini Sami halklardan ve komşuları olan Akat, Elam, Amoriler, Gutiler ve Kassitler gibi halklardan ayırmak için tanrılar arasında bir kas sistemi kurmuş olmaları gerekir. Komşularıyla iç içe yaşamak, diğer tanrıları da Sümerlerin yaşamına sokuyordu. Kendi ülkelerini soylu lordlar ülkesi olarak tanımlayan ve kendilerini dil, ırk ve zeka olarak komşularından üstün gören bu halk, tanrılarını da diğer tanrılardan üstün görmeliydi. Diğer taraftan bu yüksek statülü tanrılar yardımcı tanrılardan da ayrılmalıydı. Evet, tıpkı soylu insanlar gibi tanrıların da ayak işlerini yapan yardımcı tanrıları vardı. Tanrılar insanlar gibi yiyip içtiği için çalışmalıydılar. Ama tanrılık edip göklerde oturmak varken neden çalışsınlardı ki? Onlar da daha küçük tanrılar yapıp onları çalıştırdılar. Ancak bu küçük tanrılar da sonuçta tanrıcık da olsa tanrıydılar ve nihayetinde çalışmak için Apsu ırmağının balçığından sepetlerle balçık getirilmiş ve insan yaratılmıştı. Yani Sümer Panteonunda yüksek statülü Anunnakiler, daha küçük tanrılar ve onların altında da daha da küçük tanrılar bulunuyordu. Tanrıların zaman ve iktidara bağlı olarak konumu, adı, güçleri, sembolleri siyasi olarak değişiyordu. 4000'lerden itibaren çokça tapılan Anu, 3. bin yılda birden emekli edilmişti. Nazikçe uzak bir yıldızdaki yazlığında emeklilik hayatına gönderilen Anu'nun yerini Anunnakilerin en büyüğü olan oğlu Enlile'ye bırakmıştı. Siyasi iktidar tanrıların konumlarını da değiştiriyordu. Örneğin M.Ö. 2400'lere kadar Mezopotamya'da İnanna sadece Uruk kentinde kısmen tapınım gören küçük ve önemsiz bir tanrıça iken Uruk kralının diğer krallıklara üstün gelip onları kendi krallığına bağlamasıyla güçlenmeye başlamıştı. Savaşı ve hileyi seven Akat kralı Sargon Sümer krallıklarını ortadan kaldırdığında tanrıça İnanna'ya sahip çıkarak onu büyük tanrıların arasına yerleştirdi. Ancak Akatlar onun adına artık İştar diyeceklerdi. Çok değil birkaç yüzyıl içerisinde konumu ve adı değişmişti. Elimizdeki tabletlerden, kırık dökük hikaye ve şarkı parçalarından tamamlanmış bir Sümer panteonu çıkarmak neredeyse olanaksızdır. Herhangi bir videoda gördüğünüz, ellerinde çantalar tutan, bir ellerinde kozalak bulunan, bileklerinde çiçekli bileklikler bulunan, ayakta tasvir edilen bu tanrı kabartmaları Anunnakiler olarak sunulmaktadır. Ancak bu kabartmaların Sümerlere ait olmadığını bilmelisiniz. Bu kabartmalar daha çok Akat sanatına ait kabartmalardır. Dönemin propaganda araçları olarak işlev gören bu taş kabartma levhalardaki kişiler, çoğunlukla kralları tasvir ediyordu. Konu hakkında az çok bir şeyler okumuş olanlarınız bu videoda neden Anunnakilerin gelmiş olduğu iddia edilen, 12. gezegen olarak da adlandırılan Nibiru'dan bahsetmediğimiz hakkında merak duymuş olabilir. Bu Olimpos Dağı'nın başka bir galaksi olduğunu iddia etmek ile aynı yere çıkacaktır. Dayanaksız ve spekülatif benzer iddialar hakkında bilgi almak isteyenler internette, özellikle İngilizce kaynaklarda bolca içeriğe ulaşabilirler. Bir diğer iddiaya göre, Anunnakiler insanların dınalarını değiştirerek onları geliştirmiş ve madenlerde çalışmaya uygun hale getirmişlerdir. Bu iddianın evrim tarihi, antropolojik ve arkeolojik veriler kapsamında en ufak bir delili ve dayanağı yoktur. Modern insan fizyolojisi, yüz binlerce yıl daha eski bir dönemde günümüz şeklini almıştı. Mitolojik anlatının doğru yorumlanması gerekir. Sümer mitlerindeki hikayeleri biz onlar değişip, Akatlara, Asurlulara ve Babillilere geçtikten sonraki versiyonlarını, yani 1000 yıllık bir süreçteki değişmiş halini biliyoruz. 5000 yıl öncesi insanı, günümüz insanının bilişsel yapısından farklı görmek hata olacaktır. Onların bizlerden herhangi bir farkı yoktu. Bu 10.000 yıl önce de böyleydi. Belki çok küçük biyolojik değişimler harici,
Örneğin laktoz intoleransı gibi, yani sütü sindirememe ile ilgili bazı farklar oluşmuş olabilir, ancak onların dünyayı algılama, sosyal etkileşim, aile ve toplum kavramları gibi farkındalıkları bizlerle aynıydı. Bugün tek farkımız edindiğimiz bilginin kümülatif toplamı. Süregelen anlam arayışımızda bugün bile nasıl ki bizleri uzaydan gelip altın aramak için evrimleştiren, sonra da bizi çalıştıran Anunnakilere inanan insanlar varsa, o günde kendi varoluşlarını bildikleri dünyanın fenomenlerini bir var edene bağlama ihtiyacı duymuşlardı. Dağları, denizleri, insanı, sabanı bir yaratan olmalıydı. Onlar da insanın yaratılışını bir mit ile açıklıyorlardı. Bugün o mitleri alıp yorumlamak ve hala kendimize o günün tanrılarından bir yaratıcı yaratmak, bugünkü bilgi birikimimize büyük bir hakaret olacaktır. Mu, Atlantis veya benzeri çok gelişmiş medeniyetlerin olduğu, onların ışınlanmayı, lazerleri, yüksek teknolojiyi kullandıkları, ancak bir sebeple yok oldukları aklın hiçbir boyutuyla uyum sağlamaz. Düşünün ki Sümerler'de uzaydan, Nibiru'dan çok gelişmiş dev gibi güçlü kudretli yaratıcılar uzay gemileriyle geliyor, insanı evrimleştiriyor, altın madenleri kazdırıyor, ancak nedense sağlam bir demir kazma veremiyor. Çünkü demirin işlem görerek sağlamlaştırılması ancak en erken M.Ö. 2. binlerin ortalarına kadar bilinmiyordu. Bilimsel olarak mantığı olmayan bir önerme, teori dahi olamaz. Elbette ki her şeye rağmen internette Anunnaki araması yaptığınızda karşınıza mutlaka uzaylı astronot teorilerinden biri çıkacaktır. Çünkü ilgi çeken budur. Ancak artık biliyorsunuz ki Anunnakiler, bir Sümer panteonu adlandırmasıdır. Yani Yunan mitolojisinde Zeus çocukları demekle aynı şeydir. Ya da ise kuzey mitlerinde Odin çocukları ne ise Anunnakiler de o demektir. Bilimsel olarak bakıldığında, Anunnaki efsaneleri daha çok mitolojik bir anlatı olarak değerlendirilir. Bu tür anlatılar, o dönemin insanların evreni ve kendilerini anlama çabalarının bir ürünü olarak görülür. Sümer tabletlerindeki anlatılar, o dönemdeki insanların kozmolojik düşüncelerini ve inanç sistemlerini yansıtır. Kent devletlerinin aralarındaki çekişmeler, ovalar ve su kanalları üzerindeki hakimiyet savaşları, yönetim çatışmaları, kral ve rahiplerin çatışmaları gibi pek çok olay şarkılar ve şiirlerle, tabletlerde yer alır, ancak bunların günümüz insanının ilgisini çekmesi zordur. Günümüzde kullanılan atasözleri ve deyimlerin köklerini Sümerler'de bulabilirsiniz. İnanca dair bildiklerimizin kökenlerini de Sümerler'de görebilirsiniz. Şüphesiz bu veriler daha eski bir geleneğe dayanıyordu. Belki birkaç bin yıllık geçmişi daha vardı, inanç ögelerinin. Ancak yazı onları güçlü kılmış ve günümüze taşımıştır. Sonuç olarak videoyu bu noktaya kadar dinlediğinize göre, artık Anunnakilerin Sümer inanç sistemindeki baş tanrı, Anu'nun çocuklarını yani büyük tanrıları tanımlayan bir grubun adı olduğunu biliyorsunuz. Uzaydan gelip insan ırkını yaratan uzaylı tanrılar kavramı, Anunnakilerle ilgili olamaz. Daha çok düşünelim ve kendimize ne kadar az aklediyorsunuz dedirtmeyelim. Sağlıcakla kalın.